Efendim herkese iyi haftalar diliyorum. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Nur Viral'le Sen İstersen Özel'de pazartesi günü yeni haftaya başlarken istedim ki haftanın güzelliklerini sizlerle buluşturayım. Aşkın astrolojisinde Aşkın Şengün bizlerle beraber. Aşkın Canım hoş benim. geldin. Hoş bulduk Müthiş canım bir benim. haftaya başladık. Harika bir döneme geçiş yapıyoruz. Hayatımızda büyük değişimler var. Gerçekten bu değişimlerden bahsedeceğiz. Seninle birlikte şöyle gökyüzünün rotasını bir değiştireceğiz. Evet, bakalım. Yeni haftada. Gökyüzü gündemi ne diyor? Gerçekten öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. 14 Şubat 2026 tarihi itibariyle Satürn artık Koç burcuna geçiş yapıyor ve 20 Şubat itibariyle de Satürn-Neptün kavuşumu var ve 17 Şubat'ta da gökyüzünde bir güneş tutulması var ve bu tutulma hayatlarımızda gerçekten çok ilginç konu ve olayları gündeme getirecek. Şimdi İstanbul saatine göre 17 Şubat 2026'da İstanbul saatine göre 28 derece bir güneş tutulması yaşayacağız. Güneş 28 dereceler hayatlarımızda kaderin kapısını aralar. Şimdi burada nasıl bir kader kapısı aralanıyor? Birlik bilincinin daha bir ön plana çıktığı, belki kendi topluluğumuzda çok fazla şeyi değiştirdiğimiz, bir kere tutulmalar bize şunu anlatır. Hayatımızda 6 aylık bir döngüyü açtığı için bu süreçler içerisinde başlayan her şeyi önümüzdeki 6 aylık bir döngüye doğru götüreceğimizi söyleyebilirim aslına bakarsan. Tabii ki toplumsal konuları, toplumda görünür olan insanları daha çok böyle kolektif bilinci daha çok böyle ilgilendiren bir sürece doğru gidiyoruz. Tabii ki bu Kova ve Aslan tutulmalarının ilk serisi diyebilirim. Bu tutulmalar 2028 yılına kadar gidecek. O yüzden şu önümüzdeki 15-20 günlük bir döneme bir bakalım. Hayatımızda özellikle toplum ilişkilerimizde yani çevremizde, iş arkadaşlıklarımız konusunda, yine yakın çevremizde bağlantılı konularda hayatımızda neler değişiyor ya da hangi konularda büyük sıçramalar yakalıyoruz. İşte bunların hepsi hayatımızda ön plana çıkacak diyebilirim aslında bu tutulmayla birlikte. Seni astrolojiyi yakından takip edenler çok iyi biliyorlar ama bugüne kadar Aşkın'ın yorumuyla eğer bir haftayı dinlemediyseniz çok şey kaybettiniz demektir. Canım benim. Çünkü gerçekten nokta atışı tespitleri var. Çok teşekkür Aşkın ederim. astrolojisinde Aşkın Şengün 15 Şubat gelmeden önce kimlerin hayatında müjdeler var, kimlerin hayatında ayrılık rüzgarları esecek. Tabii. Kader kapımızı çalıyor ya, iş hayatında, aşk hayatında kaderin döngüsü nasıl değişecek? Tek tek programda tek bulacaksınız. anlatacağız. Yani hepimizin hayatında aslında bitişlerin ve yeni başlangıçların başladığı bir döngü diyebilirim. Çünkü 28 derece astrolojide analitik derecelerdir. Şimdi burada bir şey kapanır ve yeni bir şey başlar ve tutulmalar da zaten gölgedeki konu ve olayları ortaya çıkartır. O yüzden bu önümüzdeki 15 gün hayatımıza kim giriyor? Kimlerle yüzleşiyoruz bazı konularda? Özellikle işte dediğim gibi iş arkadaşları olabilir, toplumsal görüştüğümüz kişiler olabilir. Bunlarla ilgili konularda artık hayatımızda bir bitiş ve yeni bir başlangıç olacak. Yeni çevreler, yeni insanlar, yeni dostluklar kurduğumuz, belki hayallerimize ve ideallerimize doğru yürüdüğümüz, bunlar için ciddi savaşlar içerisinde olduğumuz güzel bir döngü başlayacak diyebilirim aslına Hadi bakalım bakarsan. o zaman. Olur mu? Ama bunlar tabii ki hangi burç hangi alanlarda etkilenecek? Hepsini konuşalım. Hepsini hangi konuşacağız. burç hangi alanlarda nasıl etkileniyor? Evet. Sizin de sorularınız varsa Nur Viral'le Sen İstersen Özel canlı yayındayız. 12 burcu, bu arada yükseleninizi de dinlemeyi ihmal etmeyin. 12 burcu tek tek dinleyeceksiniz. Evet. Kaderin değiştirdiği burçlar olacak. Kesinlikle, yani burada hatta buradan küçük bir ritüel de vermek isterim ben bizi izleyen takipçilerimize. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi Kova burcu teması olduğu için, güneş tutulması Kova burcunda olduğu için zihinle bağlantılıdır. Şimdi burada bunu özellikle 3 gün denesinler. Yani bilinçaltı bellek boşalması gibi, bu bir dilek ritüeli değil aslına bakarsanız. Bu bir hani böyle bizi aşağı çeken, sıkan, üzen ne varsa bunlardan arınmak için. Mesela şöyle düşünün, her sabah uyandığınızda yanınızda bir kağıt kaleminiz olsun. Uyanır uyanmaz telefonunuzu elinize almadan önce 3 gün boyunca mutlaka ilk aklınıza gelen ne varsa bunu yazmanızı tavsiye ederim. Yani bu ister olumlu olsun, ister olumsuz olsun, bunu mutlaka yazın ve saklayın. 3 gün o 17, 18, 19, 20 Şubat tarihleri arasında bence aklınıza ilk ne geliyorsa bunu yazın. Dediğim gibi sizi aşağı çeken bir konu da olabilir, sizi üzen, yıpratan bir konu da olabilir. Hayal hedef de olabilir. Hayal hedef de olabilir. Yani aklınıza ilk ne geliyor? Peki sonra ne yapacağız? Yazdık. Sonra bunu Ne kadar saklasınlar. bekleyeceğiz?
12 Ağustos 2026 Aslan Burcu'ndaki güneş tutulmasına kadar bunu saklayalım arkadaşlar. Orada bir açıp okuyun. Yani sizi üzen, yıpratan hayatınızdan ne gitmiş ya da hayatınızda hangi hayallerinize ve ideallerinize kavuşmuşsunuz, hangi güzelliklerle karşı karşıya kalmışsınız. Bakın bunu deneyin gerçekten. Gerçekten bana dua edeceksiniz, bana teşekkür edeceksiniz. Peki, çünkü sana hep teşekkür ediyoruz. bir arınma olacak yani orada. Şimdi ilk defa izleyenler çok şaşıracaklar. 12 Evet. burcu özellikle yükseleninizi izlemeyi, dinlemeyi Evet, unutmayın yükselenine lütfen. göre Çünkü dinlesinler bizleri. gündeme dair çok önemli bilgiler de veriyor. Kader kapısı değişecekse hangi burcun kaderi değişiyor? Koçlarla başlayalım. Hangi Sevgili alanlarda Koç, değişiyor? Evet. bakalım kaderin değişiyor mu? Kadere yön Kesinlikle. veriyor musun bu Sevgili hafta? Koç burçları ve yükselen burcu Koç olanlar, sizlerin 11. evinde bir güneş tutulması yaşanacak ve en önemlisi Satürn Neptün artık Koç burcuna geçiş yapıyor. Artık o koçlar eski koçlar değil. Her zaman söylüyorum. Sizin için yeniden yeni bir doğuş var burada aslında bakarsanız. Yani kendi kendinizi doğurduğunuz bambaşka bir döngüyle karşı karşıya kalacaksınız. Sosyal çevreniz değişiyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar kurduğunuz bir döngüde olacaksınız. Belki hani uzun zamandır kurmak istediğim bir ekip var diyorsanız bunu yapmak için gerçekten çok doğru bir zamanlama diyebilirim. Yine mesela görünürlüğünüzün arttığı bir döngüde olacaksınız. Yani kariyerinizle ilgili konularda görünürlüğünün daha böyle ön plana çıktığı, belki hayallerinize, ideallerinize yürürken medya, basın, yayıncılıkla ilgili konuları, teknolojiyi, en yeni teknolojiyi hayatlarında bulundurdukları bir döngüde olacaklar. Ama çok hareketli bir süreç bekliyor onları. Yani çok aktif oldukları, artık o bir son 2 yıldır, 2,5 yıldır bir saklandılar o Satürn balık döneminde. Ama şimdi Satürn Koç tutulma etkileriyle birlikte gerçekten parıl parıl parladığınız bir döngüde olacaksınız ve bu döngü gerçekten sizleri çok mutlu edeceğini söyleyebilirim. Hemen yükselen boğalarla devam etmek istiyorum. Koçlara özellikle söyleyeceğin böyle bir motto, bir şifre, bu hafta şuna dikkat edin diyeceğin bir şey var mı? Sevgili Koç burçları, hayallerinize ve ideallerinize yürümeye çalışın aslında bu süreçlerde. Yani gelecek odaklı, gelecek hedefli olun. Yani bu dönem gerçekten siz gelecek hedefli olursanız hayallerinizi ve ideallerinizi böyle inşa ettiğiniz muhteşem bir süreçte olacaksınız. Zaten onlar cesaretin burçları. Evet. Şöyle söyleyeyim, hani korkmazlar hiçbir şeyden ve bu süreçler içerisinde gerçekten keyifli enerjilerle karşı karşıya kalacaksınız. Zaten hedeflerinize doğru yürürken belki bir ekip yardımıyla, belki bir enerji yardımıyla gidecekler. Geçelim boğalara. Evet. Boğa ve yükselen boğalar. Sevgili boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar, şöyle söyleyeyim, kariyer alanında büyük bir değişim yaşadıkları bir döngü başlıyor. Aslında dünyevi konularda kendi hayatlarında bir şeyi kenara bırakırken ruhsal anlamda ilahi bir kadersel dönüşüm yaşayacaklar hayatlarında. Aşk mı, iş mi? İş, tamamen konusunda. iş. Bakın, iş konusunda, kariyer konusunda değişimden korkmayın. Onlar biraz böyle sabit burç oldukları için değişimden biraz korkabilirler aslında. Ama bu dönem iş hayatınızda zirve yaptığınız bir döngü başlıyor. Daha mesela bu tutulmayla birlikte neyi başlatırsanız, diyelim ki yeni bir proje başladı ya da iş hayatında yeni bir yükselmeye doğru gitti aslında bakarsan. Biraz o kabuğumuzu kırdığımız, daha çok medyanın daha bir ön plana geldiği ve iş hayatını medyaya taşıma, işte belki markalaşma gibi bir durumun gündeme gelmesi, belki uluslararası bir takım işlerin gündeme gelmesi, işte burada gerçekten bu tutulmayla birlikte farklı bir döngüye doğru gittiğinizi söyleyebilirim sevgili boğa burçları. Yine ev, aile, yuva, yerleşim yerini ilgilendiren konular. Belki işte anne baba mesela 10. evde olduğu için baba ve baba tarafından akrabalar demektir. Bir aile şirketiniz varsa bu aile şirketiyle ilgili hani dünyevi bir takım böyle sorunlar varsa işte bunların düzene girdiği, farklı bir boyuta doğru gittiğimiz bir döngüde olacağımızı söyleyebilirim sevgili boğa burçları. Ve geçelim ikizlere. Evet, sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Zihni çok konuşur değil mi ikizlerin? Rafine zihinli onlar. Yani zihinsel anlamda sürekli bir şekilde böyle kendilerini analiz ettikleri için hani çok çabuk da sıkılabiliyorlar o yüzden aslında çok bakarsan. düşün yani çok
düşünüyorlar ve hemen eyleme de geçiyor aslında sevgili Kesinlikle ikizler, yani değil mi? Hiç çok durmuyor. ya gökyüzünün rotasını sen oluşturuyorsun diyorum ya bak nasıl biliyorsun her şeyi açıkçası. Sevgili ikizler burçları şöyle söyleyebilirim 9. evlerinde gerçekten onların hayatında da bambaşka bir süreç başlıyor. Bir kere Uranüs Nisan ayında 26 Nisan 2026 itibariyle ikizler burcuna geçiş yapacak. Çok konuşacaksınız, çok anlatacaksınız, çok gezeceksiniz. Bu dönem belki işte uluslararası işler, ticari girişimler, yüksek eğitim, öğretimle alakalı konular. Bu alanlarda kendinizi gösterdiğiniz bambaşka bir döngüde olacaksınız. Hem siz hem de mesela yakınınızdaki kişiler, işte çocuğunuz varsa çocuğunuzun yüksek eğitim öğretimle ilgili konuları ya da sizi ilgilendiren konularda dediğim gibi bir tamamlanma süreci ve yeni bir başlangıç süreci. Ama bu dönem bence kendi kabuklarını kırdıkları bir süreçte olacaklar ve farklı rotalara doğru gittikleri bir süreçte olacaklar. Yani dediğim gibi hem iş yapacaksınız hem eğleneceksiniz hem birçok eğitime katılarak vizyonunuzu Para geliştirdiğiniz geliyor mu ikizlere? farklı bir döngüde olacaklar. Tabii ki de geliyor. Yani özellikle sıra dışı işlerden, sıra dışı mesleklerden gelecek ama bence daha çok Nisan ayı sonrası diyebilirim aslında bakarsan. Ama bu dönem Şubat-Mart arası özellikle hayatlarında kendilerini değiştirdikleri bir döngüden geçecekler ama çok da güzel bir döngü olacağını söyleyebilirim sevgili ikizler burçları için. Hadi bakalım sevgili yengeç, şu anda yaşadığın ilişkide bir karmaşa, bir kaygı taşıyorsan televizyonun sesini aç çünkü bu gökyüzünün oyunu. Kesinlikle öyle. Şöyle söyleyeyim, onların 8. evinde gerçekleşiyor. Şimdi orası mesela başkalarından gelen kaynaklardır. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hani finansal konularda, maddi konularda hayatınızda bir dönemin kapanışı ve yeni bir dönemin başlangıcı gibi düşünün. Ama bu sizin hayatınızda bu başlangıç 2 yıl sürecek gibi düşünün. Yani 2028 yılına kadar giden bir etki var burada aslında bakarsanız. İşte eşinizin parası, ortağınızın parası, başkalarından gelen kaynaklar, banka borç, kredi ödemeler, miras, nafaka gibi durumlar gibi düşünebiliriz burayı. Şimdi işte uzun zamandır bir alım satım olayım var, bir türlü şurayı satamadım ya da şu istediğim yeri alamadım diyorsanız, evet bunlarla ilgili hayatınızda güzel fırsatların ön plana çıktığı bir döngüde olacaksınız. Tabii ki o 8. ev başkaları demek olduğu için hiç beklemediğiniz yerlerden finansal güzel destekler bulabilirsiniz. Varsa borçlarımızı ödeyebiliriz, yapılandırabiliriz, düzene sokabiliriz bu süreçler içerisinde. Yine mesela devleti ilgilendiren konularda bir takım borçlarımız ya da tamamlamamız gereken bir konular varsa bunları tamamladığımız bir döngüde olacağız. Ayrıca 8. ev yakınlık da evidir. Hani ikili ilişkiler, aşk ilişkileri konusunda da hayatınızda çok daha böyle sıra dışı enerjilerin ön plana çıktığı bir döngüde olabilirler. Bekarsanız bence bu dönem hayatınıza birinin de girme ihtimali var. Hadi bakalım. Yani 15 Şubat yalnız Evet. geçmeyecek sizin için. Ya hem orası hem de sonrası için Hadi diyebiliriz bakalım. aslına bakarsan. Sevgili aslanlar uzun zamandan beri gerçekten hayat Evet, sınavından evet. geçiyorlar. Geçtiler, Yani geçtiler. çok zor dönemler vardı Aslında onlar için. 2020'den bu yana aslan burçları şöyle bir geri çekildi. Özellikle Satürn kova dönemleri, işte tutulmalar vesaire derken onları çok yordu. Hani o ışığı hep içeriye aktarmak zorunda kaldılar. Ama sevgili aslan burçları tahtınıza geri dönüyorsunuz, haberiniz olsun. Özellikle 17 Şubat 2026 itibariyle Karşıt burcunuzda, Kova burcunda bir güneş tutulması var. Bu sizlerin 7. evinde. Bekarsan kesinlikle aşkı bulursun, onu söyleyeyim. Ortaklaşa iş projeleri konusunda muhteşem enerjiler karşınıza çıkabilir. Bir davam var, bir dosyam var, mahkemelerle ilgili durumlarım var diyorsan bunları tamamlama, düzene sokma ve yeni başlangıçlar yapma süreci diyebilirim. Ama evlilerse evlilikleriyle ilgili kadersel dönüşümlere de açık bir süreçteler aslında bakarsan. Nedir bu? İşte evli ama çocuğu yok. Kesinlikle hani bu dönemde bir bebek müjdesinin gündeme gelmesi ve ön plana çıkması gibi durumlar olabilir. Bence bu dönem ortaklaşa iş projeleri, ikili ilişkiler, aşk ilişkileri konusunda şanslı bir dönem. Hayatınıza birisi girerse 12 Ağustos'taki burcunuzda yaşanacak olan tutulmayla birlikte bambaşka bir döneme doğru gittiğinizi söyleyebilirim. Bence tadını çıkartın sevgili aslan burçları çünkü harika fırsatlarla karşı karşıya kalacaksınız. Harika. Gelelim Başak ve yükselen Başaklara. Evet. Ekran başındaki sevgili Başaklar uzun zamandan beri hayatınızda yolunda gitmeyen bazı şeyler varsa kader Evet. belki sizin için de bu hafta
değişmeye başlıyor. Kesinlikle. Yani hepimiz o kaderin kapısını zaten aralıyoruz. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, çok çalışacaksınız, çok üreteceksiniz bu dönemde. Zaten sizler atom karınca gibisiniz. Yani her şeyi düzene sokmak, her şeyi yapılandırmak, hizmet etmek ve bu hizmetin karşılığını almak için gerçekten bu dönem canla başla çalıştığınız bir süreçte olacaksınız, ama uzun zamandır kafamda bir iş var. Bunu yapmak, gündeme getirmek, bir ofis kurmak istiyorum diyorsanız gerçekten bunu yapabileceğiniz bir süreç başlıyor hayatınızda. Ayrıca bir takım sağlık sorunlarımız varsa, ya sizin ya da ailenizden birilerinin sağlık sorunları varsa, bence bu dönem şifalanmalara doğru gittiğiniz güzel bir süreçte olacaksınız ve hiç beklemediğiniz bir takım işte bu saymış olduğum alanlarda güzel fırsatlarla karşı karşıya kalacağınızı söyleyebilirim. Uzun zamandır diyete başlamak istiyorum, işte hayatımdaki Doğru zaman fazlalıklardan kurtulmak istiyorum diyorsanız kesinlikle doğru zaman. Bence diyete başlayın. Hatta buna bir hedef koyun sevgili Başak Burçları. Yani şimdiden alın elinize kağıt kalem, dedim ya, yazın şu kiloda olmak istiyorum. Hayatımda böyle bir dönemi başlatmak istiyorum. Gerçekten bunu başlatacaksınız ve çok keyifli, çok da güzel olacağını söyleyebilirim. Gene gündelik yaşamınızı ilgilendiren konularda da güzel fırsatlarla karşı karşıya kalacağınızı belirtebilirim sevgili Başak Burçları. Peki o zaman Başakların hayallerinin gerçeğe dönüştüğü bir dönem olacak, değil mi? Kesinlikle, yani hayatlarında hem sağlıksal alanda hem de Süper. kariyer alanında büyük değişimlere doğru gittikleri bir döngüde olacaklar. Hadi bakalım, teraziyle devam ediyoruz. Evet. Ruh eşini arayan ve bir türlü bulamayan bir teraziysen ve ekran başındaysan televizyonun sesini açmanı tavsiye ediyorum. Gerçekten buluyorlar. Evet. Onların 5. evinde tutulma var. Ayrıca karşıt burçları Satürn ve Neptün Koç burcunda olduğu için şöyle söyleyeyim sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar, muhteşem bir aşk enerjisi sizleri bekliyor. Yani bekarsanız hayatınızda gerçekten sizi mutlu edecek olan, belki vizyonunuzu değiştirecek, hayata bakış açınızı değiştirecek olan bir aşk enerjisi yola çıktı, bence geliyor. Haberiniz olsun. Yani siz sadece kalbinizi bir açık tutun evrene karşı. Çünkü o enerjiler size doğru geldiğini söyleyebilirim. Ayrıca evli ve çocukları olan terazi burçları varsa, evet, bu dönem çocuklarınızın sizi gururlandırdığı, belki onların işte eğitim öğretim hayatı, belki sporla ilgili konuları, belki sanatla ilgili konuları, işte bu alanlarda gururlandığınız bambaşka bir döngüye doğru gidiyorsunuz ama çok hareketleniyorsunuz. Gerçekten hiç durmayacaksınız yerinizde. Bol bol gezip dolaştığınız, farklı ortamlara, farklı insanlarla girdiğiniz bambaşka bir dönemde olacağını söyleyebilirim sevgili terazi burçları. Bu dönem gerçekten kıpır kıpır olacaklar, böyle hareketlenecekler. Satürn balık dönemi belki sizi biraz böyle yavaşlattı. Hani eski ben değilim dediğiniz bir süreç oldu bu 2023 ve 26 yılları arası. Ama şimdi hareketleniyoruz, hızlanıyoruz ve bu hızlılık bize güzellikler getiriyor. Haberiniz olsun. Ayrıca yeteneklerimizi kullanarak iş hayatımızda kendimizi gösterdiğimiz, yani sanatla ilgili, sporla ilgili ya da hobi olarak yeteneklerimiz varsa bunları gündeme getirdiğimiz bambaşka bir dönemde olduğumuzu söyleyebilirim. Harika. Haftanız güzel geçsin. Evet. Akrep burçları ekran başındaysa akrep için Evet. öyle bir haftaymış ki bu hafta Evet. resmen köklü bir değişim oluyor. Evet, Müthiş. kesinlikle. Köklü değişimlere açık süreçler sevgili akrep burçları. Yani bir yerleşim yeri değişikliği olabilir. Evle ilgili bir takım böyle tadilatlarımız varsa ya da değiştirmemiz gereken konular varsa bence bu dönem bunu halletsinler. Özellikle 26 Şubat'a kadar. Çünkü neden? Merkür Retrosu geliyor 26 Şubat'ta sevgili akrep burçları. O yüzden bir de sizin dördüncü evinizde olacağı için 5. evinizde. Burada diyor ki evle ilgili almanız gereken bir eşya varsa ya da işte evinizin soluğunu değiştirmek istiyorsanız, işte boya, badana ya da benzeri konular, tadilatlar, işte bunları yapmak için çok doğru bir zamanlama, ama bunları lütfen 26 Şubat'a kadar tamamlamaya özen gösterelim açıkçası. Yine mesela bir ev alımı, bir ev satışı ya da yerleşim yeriyle ilgili konularda değişiklikler, bu aynı şekilde sizler ya da köklerinizi ilgilendiren konularda bir takım böyle enerjilerin ön plana çıktığı bir döngüde olacağız. 4. ev tabii anne ile de bağlantılı. Yani anneler
teyzeler, anne tarafından akrabalarımızı ilgilendiren konularda hayatımızda daha böyle bir aktif olduğumuz bir süreçte olacağız. Yine mesela bu kişilerin hayatlarınızda kadersel bir takım dönüşümler yaşattığı da bir döngüde olacağımızı söyleyebilirim sevgili akrep burçları. Siz zaten küllerinizden doğmayı seviyorsunuz. Bu dönem böyle ev ve yuva hayatında küllerinizden doğduğunuz bir süreçte olacaksınız. Bilginiz olsun. Hadi bakalım. Evet. Şimdi yay ve yükselen yaylara geçiyoruz. Onların kendi enerjisi Evet. aslında hayat enerjileriyle buluşuyor. Şöyle Kesinlikle. Onların yaylar vizyonu. için dedin ya hani bütün burçlar için aslında ağzınızdan çıkan her söz kaderin olacak. Çok Ama özellikle önemli. yaylar için düşünceleri ve sözleri kadere mi dönüşecek? Evet, çünkü onların 3. evinde bir tutulma yaşanılıyor. Şimdi bu tutulma sevgili yay ve yükselen yay burçlarına diyor ki konuşun. Yani anlatın, kendinizi ifade edin, gelecek hedeflerinizi ifade edin diyor. Bunu kimle birlikte yapın diyor. Yakın çevreniz, eşiniz, dostunuz, kardeşleriniz, yakın akrabalarınız bu dönem diyor. Yakın çevrenizde bol bol iletişim trafiğinin ön plana çıktığı, kendinizi ifade ettiğiniz muhteşem bir dönemdesiniz. Ama uzun zamandır almak istediğim bir araç var. Uzun zamandır böyle aklımda bir hedefim var diyorsanız evet bu hedeflerinizi gerçekleştirdiğiniz, belki işte araç değişiklikleri yaptığınız bir dönemde olacaksınız. Ayrıca hani bu dönem yakın mesafe yolculuklarda çok daha böyle kadersel etkilerle karşı karşıya kaldığınız, işte bir yakınınıza giderken mesela tanıştığınız insanlar hayatınızda önemli roller oynayabilir. Bence bu dönem rotanızı bir yakın çevrenize doğru şöyle bir değiştirin derim. Siz zaten hani vizyoner bakış açısı böyle çok aktif insanlarsınız ama bu dönem yakın çevrenizde gerçekten çok ilginç şeyler olacak. Yine mesela kardeşler, kuzenler, akrabalar bu alanlarda ilginç fırsatlarla karşı karşıya kaldığınız muhteşem bir döngüde olacağınızı söyleyebilirim sevgili yay burçları. Evet, söylediklerine dikkat et diyorsun sevgili yaylara. Evet, Kaderin olacak senin bu hafta. kesinlikle kaderi olabilir. Hadi O bakalım. yüzden konuşun ama evrene güzel konuşun. Evrene konuştuğunuz her cümle emin olun bu dönem evren tarafından onaylanacak. Hadi bakalım. Oğlak ve yükselen oğlaklar bu hafta Ne öyle bir yapıyor? haftaya giriyor ki Parayı buluyorlar. oğlan aslında temel hedefi o değil mi yani? Evet, yani çalışmak, üretmek, taş üstüne taş koymak sevgili oğlak burçları ama tabii ki bu tutulmayla birlikte parayı buluyorlar sevgili Nurcu. Harika. Peki. Bereketlerinin arttığı bir dönemdeler. Paralarını dönüştürdükleri bir dönemdeler. Hı hı. Neden? Çünkü orada Plüton da var aslına bakarsak Kova burcunda ve tutulma da aynı şekilde. Özellikle şöyle söyleyeyim hani 10 Ocak'la 20 Ocak tarihleri arasında doğan oğlak burçları. Bakın hayatınızda kadersel, finansal anlamda kadersel büyük değişimler olacak bu dönemde sizin haberiniz olsun. Ama genel anlamda tüm oğlak burçları bereketinizin arttığı bir dönemdesiniz. Yani dünyevi konuların gündeme geldiği, daha çok böyle gelir ve giderleriyle hesap kitaplar yaptıkları, işte neye yatırım yapmam gerekiyor, işte nerede daha fazla para harcadım, işte bunları bir analiz ettiğimiz ama hiç beklemediğimiz yerlerden de finansal anlamda güzel destekler bulduğumuz harika bir döngüde olacağız. Yani işimizin dışında beklediğimiz finansal konularda hiç de beklemediğimiz yerlerden güzel fırsatlar gelecek. O yüzden bu dönem bence para odaklı olun. Kesinlikle finansal konularda, maddi konularda yüzünüz ve cebiniz gülecek sevgili oğlak burçları haberiniz olsun. Evet, oğlak Evet. tabii soruyor. Peki para var da aşk yok mu diye. Olmaz mı? Yani bu dönem özellikle ikili ilişkiler, aşk ilişkileri konusunda da çok şanslı sevgili oğlak burçları. Yani aşk yok diyemem sevgili oğlaklara. Ama daha çok para Ama daha konusunda çok para şanslı. odaklılar Peki. öyle söyleyeyim. O zaman kovalara Dünyevi geçiyorum sevgili konularda. kova. Evet. Bu hafta senin için bakalım nasıl bir hafta olacak? Sahneye çıkma zamanı sevgili kova burçları. Neden? Burcunuzda özellikle bir tutulma gerçekleşiyor. Bu tutulma özellikle kader kapılarını onlar için daha çok aralıyor. Yükselen kovalar için 28 derece analitik derece bir tutulma ve sevgili kova burçları gerçekten hayatınızda başka bir sürece doğru gidiyorsunuz. Hayatınızın her alanında.
öncelikleriniz konusunda gibi düşünebilirsiniz bunu. Önceliklerimiz nedir? Çocuğumuzdur, işimizdir, sağlığımızdır, evliliğimizdir, yuvamızdır gibi düşünebiliriz bunu aslında. Hayatınızın her alanında büyük değişimlere doğru gittiğiniz ve kendinizi çok daha iyi hissettiğiniz bir döngü başlıyor 17 Şubat itibariyle ve bu 2 yıllık bir döneme doğru yayılacak sevgili Kova burçları. Hatta şöyle takip edin, önümüzdeki 1 aylık bir döngüyü takip edin. Hayatınıza yeni kimler geliyor? Bu iş olabilir, bir kişi olabilir, finansal anlamda bir durum olabilir. İşte ne oluyorsa hayatınızda 2 yıllık yeni bir döngüye doğru yayıldığını düşünebilirsiniz aslında bu süreçlerde. Onlar için çok keyifli bir süreç. Eğer ki bekarlarsa aşkı da bulurlar. Onu da Oo. söyleyeyim açıkçası. Çok keyifli ve çok da iyi bir şekilde olabilir ama daha çok böyle hani entelektüel açıdan aydın kişileri daha böyle hayatına çektiği, belki bir ekibin de bir parçası olarak hani ikili ilişkiler konusunda tanışmalara açık bir süreç diyebilirim. Yani biriyle bir iş yapıyordur, o iş vasıtasıyla tanışmış olduğu birisi vardır. İşte orada bir duygusal bir yakınlaşma da ön plana çıkabilir aslında. Bence bu dönem sahne sizin, hatta bundan sonra da sahne sizin Yani diyebilirim ansızın bir aslında. tanışmayla kader değişebilir. Kader değişiyor, evet. Gerçekten de onların hayatında bambaşka bir dönem olacak. Hatta şurada bir tırnak içerisinde bir hatırlatma da yapmak isterim. 1999 yılında hayatınızda neler olmuştu? Aa. 2018 yıllarında hayatınızda neler olmuştu? Bakın, oradaki tutulmalar ve bugünkü tutulmalar gibi düşünün. Şimdi oralarda neler olduysa, kadersel anlamda hayatınızda neyi başlattıysanız bu dönem o döngüyü kapatıp tekrar bir başlatma var burada aslına bakarsa. Bu tüm burçlar için de geçerli ama Kova burçları için biraz daha etkin diyebilirim aslında bu süreçlerde. Dediğim gibi 1999 ve 2018 Şubat-Mart aylarına şöyle bir bakın. Neler oldu hayatınızda o dönemlerde? İşte bu dönem hayatınızda bu tarz kadersel enerjilerin değiştiği, daha bir üst versiyona çıktığı bir döngüde olacaklarını söyleyebilirim. Hadi bakalım. Geçelim balık ve yükselen Evet, balıklara. son burcumuz sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Bu dönem teslimiyet ve tevekkül içerisindesiniz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Hani böyle iç dünyamıza döndüğümüz, biraz oradaki çocuk ne istiyor? Yani orada yaramaz bir çocuk var, o ne istiyor? Uzun zamandır bunu ihmal ettiyseniz, evet artık oraya bir kulak verme zamanı diyebilirim. Daha çok böyle ruh bahçenize odaklı olduğunuz, iç dünyanıza odaklı olduğunuz bambaşka bir süreçte olacaksınız. Orada yenilikler başlatacaksınız. Çünkü bu bir yeni ay, onların 12. evinde olacak. Artık beni üzen, yıpratan, koluma stres sepetleri takan kimseyi hayatımda istemiyorum. Artık o stres sepetlerini bir kapının önüne koyuyoruz sevgili balık burçları. Satürn çıkıyor burcunuzdan. Bir kere kendinizle gurur duymanız lazım. Evet, yordu, yıprattı, yaşlandırdı onları, biraz böyle son zamanlarda biraz yıkıldıklarını düşündüler. Hayır, şimdi iç dünyanızda o enerjiyi tekrardan kuruyorsunuz ve bambaşka enerjilerle ön plana çıkıyorsunuz. Başta bir ritüel vermiştim ya, aslında en çok bunu yükselen balıklar Düşüncelerinizi yapsınlar. yazın dedim. Kesinlikle, çünkü gerçekten bilinçaltı ciddi anlamda yoruldu. İşte burada bir bilinçaltı bellek boşalması yapmak istiyorsak lütfen sabah uyanır uyanmaz hiçbir şeye daha böyle dokunmadan o kalemi kağıdı elinize alın. Aklınıza ilk ne geliyor? Yani bu sizi üzen bir şey de olabilir, yıpratan bir şey de olabilir ya da hayalleriniz, idealleriniz de olabilir. Bunu mutlaka yazın ve 12 Ağustos'a kadar saklayın aslına bakarsanız ve orada bir kontrol edin neler oluyor diye. Fakat size şunu söyleyebilirim ki hani sizi üzen her şeyden kurtulduğunuz, kendinizi yeni baştan yapılandırdığınız, teslimiyet ve tevekkül enerjisini daha bir ön plana çıkarttığınız, yani size gelecek olan şifalar aslında dualarınızda, bilinçaltınızda. Bakın, dikkat edin, bu dönem bilinçaltınıza odaklı olun. İlginç rüyalar da göreceksiniz. Belki hani şöyle söyleyeyim, tabii bu bir güneş tutulması, çok önemli bir tutulma. Biraz uykusuzluk sorunları yapabilir. Bunu daha çok balık burçları için yapabilir aslına bakarsan. Ama uyuduğunuz zaman da çok ilginç rüyalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Hatta size buradan bir tavsiyem var. Hani rüyalarımda ben uçuyordum, bir yerlerden düşüyordum diyorsanız bu dönemlerde, bu tarz rüyalar görürseniz bence mutlaka sabah uyanır uyanmaz bunu hayra yorun ve kesinlikle güzel niyetlerde, dileklerde, isteklerde bulunsunlar ve dediğim gibi
hayata kendinizi bir teslim edin bu dönem. Korktuğunuz şeyler karşınıza çıkarsa, sizi üzen şeyler karşınıza çıkarsa hani teslimiyet ve tevekkül içindeyim. Ne oluyorsa benim hayrıma. Belki hani şer gördüğünüz şeyler bu dönem sizin hayrınıza işliyordur. Sevgili balık burçları, bilginiz olsun. Evet, genel anlamda şöyle haftaya baktığımızda aslında Evet. 12 burcun da kaderinin değişeceği Tabii. ama özellikle bir maddemiz var ki herkesin pozitif ve olumlu düşünmesini altını Kesinlikle. çizdin. Tabii ki kesinlikle. Yani bu her zaman olması gereken bir şey. Şimdi Sadece bu hafta değil, 12 her zaman, evet, kesinlikle. Yani diyelim ki gökyüzünde olumsuz bir enerji var. Yani herkes mesela Merkür Retrosu geliyor, korkuyoruz. İşte Satürn Neptün kavuşuyor, korkuyoruz. Böyle bir şey yok. Bize yeni bir rota çiziliyor gibi düşünün arkadaşlar. Yani yeni bir projeye başlıyoruz gibi düşünün. İş hayatımızda farklı bir alana gidiyormuşuz gibi düşünün. Bu bizi korkutmasın Şöyle aslına diyelim mi o bakarsan. zaman Akışta aşkım? kalalım. Kader yeniden yazılıyorsa ben onu düşüncelerimle en güzel şekilde süslerim. Evet, Çok teşekkür kesinlikle. ediyorum. Canım benim, ben teşekkür ederim. Burada olmak büyük bir keyifti gerçekten. Yine bekliyoruz sevgili seyircilerimiz, hafta içi her gün 13.30'da Türkiye'nin en önemli doktorlarıyla ve en önemli astrologlarıyla gündem belirlemeye, sizin de rotanızı çizmeye devam ediyoruz. Yarın buluşmak üzere. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.